Hantavirüs son günlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Birçok kişi bu virüsü ilk kez duyduğu için yeni ortaya çıkan bir tehdit sanıyor. Oysa gerçek çok farklı. Hantavirüs onlarca yıldır dünyada var olan bilim insanlarının uzun süredir takip ettiği ciddi bir enfeksiyon grubu. Yani bu tamamen yeni bir virüs değil. Fakat son dönemde bazı varyantlarının davranış biçimiyle ilgili ortaya çıkan tartışmalar konunun yeniden dikkat çekmesine neden oldu. Asıl mesele şu: eskiden yalnızca kemirgenlerden insanlara geçtiği düşünülen bazı hantavirüs türlerinin artık insanlar arasında da bulaşabileceğine dair bulgular konuşuluyor. İşte uzmanların dikkat kesildiği nokta tam olarak burası. Önce temelden başlayalım. Hantavirüslerin doğal taşıyıcısı kemirgenlerdir. Fareler, sıçanlar, hamsterlar ve bazı yabani kemirgen türleri bu virüsü taşıyabilir. İlginç olan şu ki bu hayvanlar çoğu zaman hastalanmaz. Virüs onların doğasında yıllardır dolaşır. Ancak aynı virüs insana geçtiğinde çok ağır sonuçlar doğurabilir. Virüs en çok kemirgenlerin dışkısı, idrarı ve tükürüğüyle çevreye yayılır. Özellikle uzun süre kapalı kalmış alanlarda risk büyüktür. Mesela kullanılmayan bir depo, eski bir kiler, bodrum katı, çiftlik alanı ya da ahır düşünün. Eğer burada fare yaşamışsa ve dışkı bırakmışsa o dışkılar zamanla kurur. İşte tehlike tam burada başlıyor. Bir insan o alanı kuru şekilde süpürdüğünde görünmeyen mikroskobik parçacıklar havaya karışır. Siz de fark etmeden bunları solursunuz. Virüs doğrudan solunum yoluyla akciğerlere ulaşabilir. Bu nedenle enfeksiyon uzmanları yıllardır aynı uyarıyı yapıyor. Kemirgen dışkısı bulunan alanlar asla kuru süpürülmemeli. Önce ortam havalandırılmalı, ardından yüzeyler nemlendirilmeli. Daha sonra ıslak bez veya dezenfektanla temizlik yapılmalı. Elektrik süpürgesi kullanılması da önerilmiyor. Çünkü süpürge ince partikülleri tekrar havaya yayabiliyor. Peki hastalık nasıl başlıyor? İlk belirtiler çoğu zaman sıradan bir viral enfeksiyon gibi görünür. Yüksek ateş, halsizlik, şiddetli kas ağrıları, sırt ağrısı, baş ağrısı, bulantı ve kusma görülebilir. İnsanlar genellikle ilk günlerde grip olduklarını düşünür. Ama bazı hantavirüs türlerinde tablo çok hızlı ağırlaşabiliyor. Özellikle akciğeri tutan tiplerde birkaç gün içinde nefes darlığı başlayabiliyor. Akciğerlerde sıvı birikmesi oluşabiliyor. Bu durum ciddi solunum yetmezliğine dönüşebiliyor. Yoğun bakım ve solunum desteği gerekebiliyor. Bazı hantavirüs türleri ise daha çok böbrekleri etkiliyor. Bu durumda tansiyon düşüklüğü, şok tablosu ve böbrek yetmezliği ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de geçmiş yıllarda görülen vakaların büyük kısmı bu böbrek tutulumlu formlarla ilişkilendiriliyordu. Şimdi gelelim dünyayı tedirgin eden esas konuya. Bilimsel araştırmalarda Güney Amerika kökenli bazı hantavirüs varyantlarının insanlar arasında yakın temasla bulaşabileceği yönünde veriler bulunuyor. Özellikle çok yakın fiziksel temas, aynı ortamda uzun süre kalma ve yoğun solunum teması risk oluşturabiliyor. Ancak burada çok önemli bir ayrım var. Bu durum her hantavirüs artık kolayca insandan insana bulaşıyor anlamına gelmiyor. Çünkü hantavirüslerin onlarca farklı alt tipi var ve her biri aynı davranışı göstermiyor. Bazıları yalnızca kemirgen kaynaklı bulaşırken bazı varyantlar sınırlı insan bulaşı potansiyeli gösterebiliyor. Yani sosyal medyada dolaşan kesin pandemi geliyor tarzı yorumlar bilimsel olarak kesinleşmiş bilgiler değil. Bununla birlikte uzmanların kaygılandığı başka bir konu daha var. Virüslerin zaman içinde değişebilmesi. Virüsler sürekli mutasyona uğrar. Bazen daha bulaşıcı hale gelirler. Bazen daha hafifleşirler. Bazen de farklı canlı türlerine uyum sağlayabilirler. Özellikle hayvanlardan insanlara geçen virüsler modern dünyada giderek daha fazla dikkat çekiyor. Çünkü şehirleşme arttıkça insanlar vahşi yaşamla daha fazla temas ediyor. İklim değişikliği kemirgen popülasyonlarını değiştiriyor. Gıda depoları, kanalizasyon sistemleri ve büyük şehirler kemirgenlerin yayılması için uygun ortam oluşturabiliyor. Bazı uzmanlar bu nedenle gelecekte zoonotik hastalıkların daha sık gündeme geleceğini düşünüyor. Bir diğer dikkat çeken konu ise bazı insanların hastalığı daha ağır geçirmesi.
İleri yaş, kronik akciğer hastalıkları, diyabet, bağışıklık sistemi sorunları ve ciddi kronik rahatsızlıklar risk faktörü kabul ediliyor. Özellikle yaşlı bireylerde ağır tablo ihtimali daha yüksek olabiliyor. Bazı araştırmalarda genetik yatkınlık ihtimali de tartışılıyor. Ancak bu alan hala bilimsel araştırma aşamasında ve kesin hükümler vermek için yeterli veri bulunmuyor. Peki korunmak için ne yapılmalı? Aslında temel önlemler oldukça net. Kemirgen dışkısı görülen alanları kuru şekilde süpürmeyin. Temizlik öncesi ortamı havalandırın. Maske ve eldiven kullanın. Çamaşır suyu veya uygun dezenfektanlarla temizlik yapın. Açıkta gıda bırakmayın. Depo ve kilerleri düzenli kontrol edin. Fare giriş noktalarını kapatın. Vahşi kemirgenlerle temastan kaçının. Kamp ve doğa alanlarında hijyene dikkat edin. Evcil hayvanlar konusunda da dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle kemirgen türü hayvanların dış ortamla kontrolsüz temas etmemesi önemli görülüyor. Şu an için dünya genelinde resmi olarak ilan edilmiş büyük çaplı bir hantavirüs pandemisi bulunmuyor. Sağlık otoriteleri durumu takip ediyor. Ancak bilim insanları özellikle yeni varyantların davranışlarını dikkatle inceliyor. Burada en önemli nokta şu, panik yapmak değil, bilinçli olmak gerekiyor. Çünkü internet çağında bilgi kadar yanlış bilgi de çok hızlı yayılıyor. Birkaç vaka üzerinden küresel felaket başladı demek de yanlış, hiçbir risk yokmuş gibi davranmak da yanlış. Doğru yaklaşım, bilimsel verileri takip etmek, temel hijyen önlemlerini uygulamak ve özellikle kemirgen teması konusunda dikkatli olmak. Önümüzdeki yıllarda hantavirüs adı daha sık duyulabilir. Çünkü dünya artık zoonotik enfeksiyonlara karşı çok daha hassas. Ancak şu an için yapılması gereken şey korkuya kapılmak değil, doğru bilgiyle hareket etmek. Videoların devamı için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.